Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım, ballarım. Bugün kendimi arkadaşlar o kadar iyi, o kadar mutlu, nasıl söyleyeyim size, o kadar güzel hissediyorum ki böyle bir tam bir yaz akşamı gibi içim kıpır kıpır ve ben bu mutluluğumun altındaki bir sebep de şu arkadaşlar. Ben böyle hissettiğim zaman genelde güzel şeyler yaşarım. Ve hani içim kıpır kıpır ve böyle bir heyecan, bir şey hissediyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Ve böyle hissettiğim zaman genelde iyi şeyler yaşadığım için de kendimi hani mutlu oluyorum. Öyle söyleyeyim. Bunun arkasından çünkü genelde iyi bir şey yaşıyorum. Bu sebepten dolayı da çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Bu aynı iyilikleri, aynı güzellikleri, aynı mutlulukları sizler için şu an bu videoyu izleyen herkes için gönülden diliyorum arkadaşlar. Aşk, para, bolluk, bereket ne varsa Rabbim hepsini her birinize nasip etsin diyorum canlarım, ballarım. Ben çok iyiyim söylediğim gibi. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Hepinizi yorumlara bu konuda davet ediyorum. Gelin yorumlarda sohbet edelim arkadaşlarım. Ayrıyetten kanalımla yeni karşılaşırsanız eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Abone ol kısmının yanındaki zili açarsanız da videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz canlarım. Instagram hesabımı da şöyle sol alt köşeye bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da bana mesaj atabilirsiniz. Her müsait olduğum an gelen mesajların neredeyse hepsine zaten cevap veriyorum. Eski takipçilerim de çok iyi biliyorlar. Oradan da sizlerle sohbet edebiliriz. Arkadaş olabiliriz. Ve arkadaşlarım şimdi duyduğunuz herhangi bir duyum varsa benim video içerisinde konuştuğum konular haricinde sizin konuşmamı hissettiğiniz yalnız. Sizin konuşmamı istediğiniz bir konu varsa eğer onu da lütfen buradan ya da Instagram'dan iletin bana canlarım. Girişi daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün konularımız cayır cayır yanıyor. Termometrelerin gösterdiği sıcaklık gibi arkadaşlar cayır cayır yanıyor. Başlasın videomuz. Şimdi canlarım, bağlarım, konularımız yoğun. Ana konularımız var. Minnak minnak aralarda konularımız var. Çayınızı, kahvenizi, meşrubatınızı alın arkadaşlar. Ben yeşil çayımı aldım. Canlarım, ben diyete girdim. Yaklaşık ne zamandan beri? 2 haftadan beri arkadaşlar ben diyetteyim. Çok sıkı bir diyetteyim. Hastalığı atlattım. Arkadaşlar sonrasında değil mi, hemen arkasından hemen yani şöyle bir yaklaşık çok bir şey değil aslında, şöyle zayıflamadan ziyade biraz daha şekillenmeden yana bir diyete girmek istiyordum. O sebepten dolayı ben yeşil çayımla sohbetimize eşlik ediyorum. Siz ister yeşil çayınız, ister çayınız, ister kahveniz. Yalnız şöyle bir şey var, ben diyete girdim de yaz geldi. Yazdan birkaç ay önce girilmesi gerekiyordu değil mi? Arkadaşlar benim aslında şöyle bir şeyim var. Benim ömürlük bir diyetim var. Yani öyle söyleyeyim size. Ben aralıklı oruçla besleniyorum çok uzun yıllardan beri. Elbette ki bunu ara ara kaçırdığım dönemler oluyor ya da işte ne bileyim bir eğlenceye çıkıyorum atıyorum arkadaşımla. Hani bir şeyler hani eğlencemizin arkasından bir çorbadır, bir şeydir. Öyle içebilirim ama onda dahi yanında ekmek vesaire tüketmeden sade bir çorba atıyorum. Ya da işte bütün gün hiçbir şey yemedim, mecburen hani biraz geç yiyebiliyorum ama akşam 6'dan sonra hiçbir şey yemeden olabildiği kadar o şekilde besleniyorum. Ve de arkadaşlar aralıklı oruç yapıyorum. Günde 2 öğün şeklinde besleniyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ben çok memnunum ama tabii ki de hani bu tamamen hani doktorunuza da danışabilirsiniz. Şimdi konularımıza gelmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle ben Hülya Avşar ve Meryem Üzerli ile ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Meryem Üzerli Fatih Altaylı'nın programına katıldım. Hepimiz izledik. Çok seviyorum. Çok benim Fatih Altaylı zaten biliyorsunuz. Ben onu çok seviyorum. Hülya Avşar, Fatih Altaylı'nın programına katılan Meryem Üzerli, Hülya Avşar'la ilgili şöyle bir sohbet oldu. Hatta benden sonra Hülya Avşar'a gideceksin. Dikkat et, o senin güzelliğini kıskanabilir. Televizyonda göründüğünden çok daha genç, 10-15 yaşa kadar genç ve bir o kadar da güzel gözüküyorsun şeklinde bir iltifat yaptı Meryem Üzerli'ye ki ben katılıyorum. Yani Meryem Üzerli arkadaşlar benim gözümde, nasıl söyleyeyim size, bir içim su. Yani o kadar beğeniyorum. Benim için o bir Hürrem'dir. Tıpkı Halit Ergenç nasıl bir Süleymansa Meryem Üzerli hala bir Hürrem'dir. Ve üzerinden 10 sene geçmesine rağmen Muhteşem Yüzyıl'ın hala onun ekmeğini yemektedir yani. Bir arayla işte maddi anlamda da belki de yurt dışı satışlarıdır vesairedir. Artık oradan nasıl bir anlaşma sağladı onu bilemiyorum ama hala ekmeğini yiyor. Afiyet olsun yani öyle söyleyeyim, hakkıdır yesin yani resmen yaşadı, Hürrem'i yaşadı,
o kadar iyi oynadı. O kadar da çok beğeniyorum. Güzelliği de bir o kadar kesinlikle. Kendini çok geliştirdi. Ara sıra bir iki estetik şeyine hani kazasına uğradı ama olsun, olabilir. Ben de böyle bir kazaya uğramıştım. Arkadaşlar bu arada ben nasıl bir kazaya uğradım biliyor musunuz? Onu size söyleyeyim. Bakın burada ilk defa açıklıyorum. Şimdi ben botoks yaptırmaya gittim. Şu anda zaten yani kameradan belli oluyor mu bakın. Yani yok yani öyle söyleyeyim. Şuralarda böyle hani kalkıyor. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bakın şu kaşlarınızı oynatamazsınız. Ben denemek istedim. Gittim botoks yaptırmaya arkadaşlar. Sadece alın bölgeme yaptıracaktım. Ya bir de böyle hafif o gergin görüntüyü ben seviyorum. Orada işte doktorla konuştuk ettik falan, kaz ayaklarına da yaptır falan dedi. Hani erken yaşta yaptırırsan iyidir falan. Klasik konuşmalar. Beni ikna etti doktor beyciğim. Ondan sonra kaz ayaklarını yaptırırken şimdi şöyle söyleyeyim bakın. Şuraya hani şöyle inebilirdi. Ne bileyim şuraya 2 iğne bilemiyorum artık. Ama doktor böyle böyle ve böyle yaptı. Bakın şu elmacık kemiğini. Ve ben gülerken şöyle gülüyorum ya arkadaşlar. Bakın buraya kayması gereken yanak buraya. Bakın şöyle gitti. Yani nasıl söyleyeyim size, bakın benim için felaketti ya. Yani ve şimdi dolguyu erittiriyorsun vesaire vesaire. Botoksa hiçbir şey yapamıyorsun. Beklemek zorundasın ki o 5-6 ay geçsin ve o botoks erisin. Bakın o kadar dikkat edin ki. Danla Bilic videomda ben de yine estetiğim var. Hani falan söyleyecektim aslında. Ben sizinle sohbete daldım ettim. Ben onu söylemeyi unuttum. Bakın çok dikkat edin arkadaşlar. Yani gerçekten çok dikkat edin. Şükürler olsun. İşte dolgudur, botoks. Yani beklemek zorundayım ama sonuç olarak kurtuldum. Bekledim, süreç geçti falan filan. Benim için bir eziyetti. Özellikle ilk 3 ayı eziyet. Hani 3 aydan sonra falan böyle yavaş yavaş başlıyor. Erimeye ya. Hani yavaş yavaş düzeliyor. Ama o ilk 3 ay var ya, o 3 ay bana 3 yıl gibi geldi arkadaşlar. O sebepten dolayı lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Konumuza geçiyorum hemen. Meryem üzerinden öyle şeyler oldu falan filan ama hani çok şükür düzeltti ve olabiliyor. Kadınız, deneyebiliriz, merak ediyoruz falan filan. Şimdi bakın Hülya Avşar'ın programına gidiyor arkadaşlar Meryem Üzerli. Biliyorsunuz ki Meryem Üzerli'nin bir tane çocuğu var. Ve hani evlenmedi. Şimdi benim aile yapıma ters olabilir. Sizin, bizim ters olabilir ama Meryem Üzerli genç bir kadın. Onun aile yapısına, kültürüne, alışkanlıklarına, yaşam tarzına inandığı, benimsediği yaşam tarzına ters değil. Demek ki istememiş evlenmek. Ama anne olmak istemiş. O bunu tercih etmiş. Neden seninle? Ne diyor? Neden evlenmeden çocuk yaptın şeklinde bir konuşma yapıyor. Neden seninle evlenmediler diyor. Yani neden evlenmedin? Neden seninle evlenmediler? Bakın tekrar tekrar izledim. Midem bulandı ya. Yani midem bulandı. Bu bir kadına asla ama asla sorulmaması gereken bir soru ve bence çok ayıp. Bence bu bir kadının kadına şiddeti ya. Bakın Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evliliği için de ben o benzer şeyler söyleyeceğim ama daha doğrusu Zeynep Mayruk'a yapılan yorumlarla ilgili, bu bir şiddet, daha doğrusu yapılan şiddetle ilgili. Bence Hülya Avşar o programda Meryem Üzerli'ye şiddet, yani benim gözümde şiddet uygulamıştır. Çok ayıp buluyorum, çok yanlış buluyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama asla sorulmaması gereken bir soru. Doğru karşılamayabilirsin, doğru karşılamayabilirim. Hani bunu kendi hayatımda ben bunu uygulamak zorunda değilim ki, onun hayatı. Doğru yanlış bulabilirsin ama sen o Meryem Üzerli'yi programına davet etmişsin. Bununla ilgili Hülya Avşar bir açıklama yapmış. İşte hani sorular işte Meryem'e iletildi. Hani evet çok güzel, güzelliğine hayran kaldım ben de tarzında bilmem ne, programı o şekilde başladım. Bu arada Hülya Avşar o kadar güzel bir kadın ki, bakın o kadar güzel bir kadın ki ben bayılıyorum, kendisini canlı da gördüm. Yeteneksizsiniz. Ben Muğla Üniversitesi'nde okudum. Muğla Üniversitesi'nde o dönemler Yeteneksizsiniz programı üniversite geziyordu biliyorsunuz. Muğla'ya geldi 2011 yılında. Ben orada işte en önde hatta oturuyordum. Biliyorsunuz bu programlarda genelde kızlara direkt en öne alırlar. Biz de beşli bir kız grubu olarak gitmiştik. Hatta o yıl Hülya Avşar'ın bir şarkısı çıkmıştı o dönemlerde. Kendi şarkısını söyledi program başlamadan önce, eğlendirdi etti. Bakın bir içim su Hülya Avşar. O kadar güzel bir kadın ki. Yani ben bayılıyorum Hülya Avşar'a. Ama
Yani öyle şeyleri, öyle yorumları var ki bazı konularla ilgili ya da öyle böyle saçma sapan. Sen nerede, Meryem Üzer'in nerede? İkiniz farklı kategorilerde kendi alanınızda çok güzel kadınlarsınız. Ama bu soru Hülya Avşar'ın Meryem Üzerli'yi üzgünüm ama kıskandığından kaynaklı olarak söylüyormuş, soruyormuş gibi dışarıdan gözüküyor. Bu benim dışarıdan bu sohbeti izleyici olarak izleyip de bana geçen o. Ve sadece bana değil milyonlarca kişiye de zaten geçen o. O sebepten dolayı çok yanlış buluyorum ve Meryem Üzerli'nin soruyu alması, toparlaması, hazmetmesi, sakinliği, hala güler yüzünü, tebessümünü bozmaması. Ben orada olsaydım bu soruyu sormak kimsenin haddine değil deyip kalkıp gidebilirdim. Hani öyle söyleyeyim. Çünkü evlilik tek taraflı değil çift taraflı istekli olabilecek bir şey. Yani hani adam istemiş Meryem Üzerli istememiş olabilir. Ki bence de öyle zaten. Meryem Üzerli bugün evlenmeye kalksa kapısının önünde arkadaşlar buradan Pizan'a kadar kuyruk olur. Ve varlıklı adamlarda da olur. Hani öyle her hani şey değil yani hani şey değil hani nasıl söyleyeyim size Mermin Üzerli'nin standardında varlıktan kastım para anlamında da değil. Yani çalışkan, başarılı, aklı başında hani iyi adaylarla buradan Fizan'a kadar Meryem Üzerli evlenmeye kalksa bence kuyruk olur. Öyle söyleyeyim size. O sebepten dolayı ben hiç zannetmiyorum. Bence adam istemiştir. Meryem Üzerli evlenmek istememiştir. Çünkü özgür ruhla büyüyen bir kadın olduğu zaten çok belli. Evliliğin çok farklı sorumlulukları var. Bu sorumlulukları hayatında istemiş olabilir ama aynı zamanda anne olmak istemiş olabilir. Ben yapmam. Bence bu videoyu izleyen birçok kişi de belki de yapmayabilir. Sizler de yapmayabilirsiniz. Ben de yapmam. Katılıyorum da size. Ama bu onun hayatı. O sebepten dolayı hayretler içerisindeyim. Diyorum ve Yıldız Tilbe'ye geçmek istiyorum arkadaşlar. Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde Çeşme'ye Açık Hava Amfi'deydi galiba bir konser veriyor ve konserinde peruğunu biliyorsunuz o konserlerde peruk takıyor. Peruğunu çıkartıyor, peruğu rahatsız ediyor ve o şekilde konserine devam ediyor. Çok büyük bir coşku var. Arkadaşlar Yıldız Tilbe deyince ben bir iç çekiyorum. Çünkü ben kendimi bildim bileli Yıldız Tilbe'nin hayranıydım. O Çat Kapı'nın çıktığı yıllarda falan çok küçüktüm. Nasıl söyleyeyim size? Ama ben Yıldız Tilbe ile ilgili fazla yorum yapmayacağım ve hemen geçeceğim. Sebebini de söylemek istiyorum. Aslında bu konuyu hiç almaya da bilirdim buraya. Yıldız Tilbe'yi ben dinlemeyi de bıraktım. Sebebi şudur ki hayvanlarla ilgili, sokak köpekleriyle ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı ben Yıldız Tilbe'yi dinlemeyi bıraktım. Bütün şarkılarını dinlemeyi bıraktım. Kendisiyle ilgili nasıl söyleyeyim size televizyonda bir haber dahi çıktığı zaman o haberi bitene kadar atıyorum bir magazin programı izliyorum işte ne bileyim bir yerde bir şey ana haber o bu şu her neyse o haberi geçene kadar mümkünse kanalı değiştiriyorum. Çünkü bu dünya üzerinde yaşam hakkı sadece ve sadece insanlara ait değil. Bu dünya üzerinde, yeryüzünde Allah'ın yarattığı tüm canlıların yaşam hakkı en az insanoğlu kadar mevcut olduğunu düşünüyorum ve bu sebepten dolayı Yıldız Tilbe'nin hiçbir şarkısını dinlemiyorum ve kendisiyle ilgili de hiçbir yorum yapmak istemiyorum diyorum ve bir diğer konumuza geçmek istiyorum. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk ilişkisi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde düğünü olduğu her yerde. Sosyal medyada her yerde. Bayılıyorum arkadaşlar. Ben böyle düğünlere bayılıyorum. Sebebi nedir? Arkadaşlar izlediniz mi videoları? Ya eminim izlemişsinizdir. O kadar güzel ki gelin alması, damadın mutluluğu, gelinin mutluluğu, içtenliği, misafirleri ortalaması, halayı, eğlencesi vesairesi vesairesi. Yani size şunu söylemek istiyorum. Bakın televizyonlarda orada burada ne gibi böyle kasıntı duruşlar. Sürekli çekildiği için sürekli saçını düzeltme, sürekli orasını düzeltme, sürekli burasını düzeltme. Böyle bir herkeste böyle bir duruş, böyle bir şey falan. Böyle bir şey yok. Her şey çok samimi, çok içten, çok doğal, çok güzeldi. Yani Tolga Sarıtaş çok mutluydu ve mutluluğu gözlerinin içinden okunuyordu. Aynı şekilde Zeynep Mar. Sonra arkadaşlar ben hani o videoyu falan izledim post şeklinde. Sonra yorum kısmında dokundum. Bakın yorumlara dokundum.
Yorumlar şunlar bakın. Aklımda hepsi. Bakın hiç kağıda bile bakmama gerek yok. Gelin damat gibi, damat gelin gibi olmuş. Zeynep Mayruk. Kuaförün seni 10 yaş büyütmüş. Tolga Sarıtaş. Aynı gelin gibi güzelsin. Damat damatla evlenmiş. Bakın damat damatla evlenmiş. Yorumlara bakın. Böyle arkadaşlar bu ve benzeri yorumlar böyle dolu akıyor böyle aşağı kadar ve bunları yazanlar bakın kadınlar. Bunları damat damatla evlenmiş. İşte gelin damat damat da gelin gibi olmuş. Gelin hanım çok yakışıklı olmuş falan. Bakın bunları yazanlar kadınlar. Yani bunları kadın yazıyor. Yani sen 5 yıllık bir ilişkileri var arkadaşlar bu Zeynep'le Tolga'nın. İlk çıktığı haberlerini ve çok net hatırlıyorum sanırım. Şeydi değil mi Akif? Aynen geçen sosyal medya hesabında mı paylaşmıştı ilk haberlerini ben yaptım diye doğru. Akif yapıyor ilk haberlerini. Çok mutlular ve Zeynep Mayruk yurt içinde ve yurt dışında çok iyi eğitim almış, işinde başarılı, adı ve soyadı meslek hayatında yani hani şöyle söyleyeyim. Böyle çok güzel bir paket görürsün kurdeleli falan ama kutunun içi boştur. Hani hiçbir anlamı yoktur ya o paketin. O paket isimlerden değil. Bakın o paket isimlerden değil. Kendisi çok iyi bir modacı. İsim yapmış, çok iyi eğitimler almış. Bir kadın. Yani büyük ihtimalle de gelinliği falan da galiba kendi tasarımı bilemiyorum. Bence çok güzeldi. Gelinliği de çok güzel, makyajı da çok güzel. Her şeyle çok güzel. Çünkü gelin zaten güzeldir. Yani siz tercih, sen seversin sevmezsin beni ilgilendirmez şekli. Siz tercih etmeyebilirsiniz ama bu yorumlar gerçekten çok acıtıcı ve duyduğuma göre Tolga Sarıtaş arkadaşlar çok hızlı biriymiş. Yani Zeynep Mayra gerçekten çok aşık oluyor. Evlilik kararı alıyor. Aynı şekilde Zeynep Baylık da zaten çok belli düğünlerinde de birbirlerinin bakışları da çok aşık oluyor ve o da evlilik alıyor. Karşı tarafında da yine Hülya Avşar'la Meryem Üzer'le gibi. Kadının ve erkeğin birbirine çok aşık olması ve hayatlarını birleştirmesi sonucu. Hülya ablacığım. Kadının ve erkeğin birbirlerine çok aşık olup hayatlarını birleştirmek isteği sonucu evlenmelerine karar vermeleri sonucu bir nikah kıyıyorlar ve dünya evine giriyorlar. İkisi de hayatlarının en mutlu gününde kendilerini en mutlu hissedeceği şekilde hazırlanıyorlar. Zeynep Mayruk eğer kendini o gün çok iyi hissedeceği şekilde hazırlandıysa ki doğal olarak o şekilde hazırlanmıştır, beğenmiştir ki o makyajla çıkmıştır. Yoksa biliyorsunuz ki biz kadınlar gerekirse düğün 1 saat geç başlar ama biz beğenmiyorsak eğer sildirir, bozdurur, tekrar yaptırırız düğün gününde kesinlikle. O da zaten öyle olsaydı öyle yaptırırdı. O eğer beğendiyse bence çok güzeldir. Diyorum arkadaşlar gerçekten düğünle ilgili de şunu söyleyebilirim. Çok gelenekseldi, çok güzel davuluyla zurnasıyla istemeye gitmişler. Halaylar, şeyler, çifte teller oynanmış. Bu arada benim düşüncem Tolga Sarıtaş arkadaşlar bana geleceğin Kıvanç Tatlıtuğ gibi geliyor. Neden bilmiyorum. Bana yani geleceğin Kıvanç Tatlıtuğ izlenimini veriyor. Yani ben onun oyunculuğunu falan da çok beğeniyorum bu arada. Tolga Sarıtaş son zamanlarda fazla dizilerde görmüyoruz ama hani fazla şey görmüyoruz ama zamanını bekliyor olabilir. Bilmiyorum bana geleceğin Kıvanç Tatlıtuğ gibi geliyor. Çok beğeniyorum kendisini. Oyunculuğunu da bu arada gerçekten çok beğeniyordum. O bile Afra'yla da kötü çocukta mı oynamıştı? Nerede? Orada oynamıştı. Güneş'in Kızlarına falan da oynamıştı sanırım o. Yani oynadığı dizilerde, filmlerde bilmiyorum ben onu çok beğeniyordum. İnşallah çok ama çok mutlu olurlar diyorum. Ve arkadaşlar tabii ki de bizim gözde çiftimiz Afra ve Mert'e gelmek istiyorum. Ben Afra ile Mert'i konuşmadan yapamıyorum. O kadar çok seviyorum, o kadar çok seviyorum ki arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde, daha geçen gün değil mi? Evvelsi gün mü ne? Afra Saracoğlu bir post atmış. Post çok güzel. Afra Saracoğlu harika. Mert Ramazan Demir'in de birazı vardı arkadaşlar postta. Şu alta koyuyorum bakın. Afra şöyle arada hafif böyle bir yanında Mert Ramazan Demir'in birazı var. Mert'in birazını gördük postta. İnşallah tamamıyla şöyle yan yana da bir post görebiliriz Afra'cığım.
Canım benim, çok güzelsin. İnşallah yanında yakışıklı oğlanımızla birlikte de bir postunu görürüz diyorum. Mert işte bir havaalanında orada burada falan bir muhabirler yine yakalamış biliyorsunuz. Tekrar falan bir tatil falan görür müyüz falan diye bakacağız demiş ama bence arkadaşlar Afra ve Mert için bu yaz, yani bizim için daha doğrusu bereketli geçecek Afra ve Mert açısından. O sevdiğimiz, canımız çiftimizi bol bol göreceğiz diye düşünüyorum ve arkadaşlar Nejat İşler'e gelmek istiyorum. Nejat İşler'le ilgili konuları hızlı hızlı geçiyorum çünkü arkadaşlar benim çenem açıldığı zaman tam açılıyor. Yani anlatırım yani bir saat anlatırım, o yüzden konuları hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Nejat İşler'e geleceğim. Geçen videoda ne dedim arkadaşlar? Teoman biliyorsunuz ki mirasın 1/4'ine bağışlamıştı kız çocuklarına. Pardon, kimsesiz çocuklarıydı galiba. Her neyse bağışladı yani. Çocuk Esirgeme Kurumu'na aynen. Bu sefer de arkadaşlar böyle haberler çok duyarız dedim. Bu videomda da arkadaşlar o yüzden Nejat İşler'i söylemek istiyorum. Yeni haber zaten görmüşsünüzdür. Nejat İşler'e arkadaşlar bir bankadan teklif geliyor. Reklam teklifi. Nejat İşler diyor ki bakın canım ya, yani böyle çok şey oluyorum yani bunlar inşallah çok daha fazla ünlünün kapısını açar, böyle ünlüye yol olur yani kapı olur, öyle söyleyeyim size. Böyle bir ya yapsınlar, ne için yapıyorsalar yapsınlar, içten gelsin dıştan gelsin, nereden geliyorsa gelsin, yeter ki yapsınlar, yeter ki ihtiyacı olan çocuklarımız, gençlerimiz, okumak isteyen kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız hani maddi imkanlardan dolayı bir yerlere gelmek isteyip de bir şekilde hani ya böyle kapı olsun ya onlara. Nejat İşler arkadaşlar bir bankadan teklif geliyor. Nejat İşler diyor ki ben para almam ama diyor işte benim yerime öğrenci okutun diyor. Nejat İşler bankada diyor ki ben para almam ama sizden işte bağış istiyor. Diyor ki öğrenci okutmanızı istiyorum. Banka diyor 1000 öğrenci. Nejat İşler diyor ki sen koskoca bankasın. 1000 öğrenci mi sadece? Diyor ve 5000 öğrencinin eğitim hayatını okumasına destek olması şartıyla bankayla anlaşma sağlıyor. 5000 öğrenciye banka burs verecek arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Yani o kadar mutlu oldum ki haberi okudum. Ya dedim Teoman için yok şöyleydi, böyleydi, alkolüydü, sigarasıydı, bilmem nesiydi, yasaklı maddesiydi. Nejat İşler için yok şöyleydi, böyleydi. Bakın alkol kullanmakla olmuyormuş adamlık. Buradan hepimiz görmüş olduk. Adamlık karakterli oluyor. Güzel kalple, temiz kalpli oluyor. İstediğini içsin, beni hiç ilgilendirmez. Kendine yapar yapan, kimseye bir zararı olmadıktan sonra, içip kimseye bir zararı olmadıktan sonra beni hiç ilgilendirmez. Kimseyi de ilgilendirmez. Önemli olan burası arkadaşlar. Burası. Yani onun içmesin, keşke içmese. Çünkü hani çok zararlı bir şey sağlığa. Kesinlikle ama kesinlikle çok zararlı bir şey. Ama beni hiç ilgilendirmiyor. Şöyleydi de böyleydi de. Bakın kalp önemli olan. İnşallah kullandığı yasaklı maddeleri de en kısa sürede bırakır. Bunları hepimiz aynı düşüncedeyiz. İnşallah içmez, tüketmez. Ama bu konudan dolayı kimse dışlayamaz. Bayılıyorum. Oyunculuğuna da bayılıyorum. Aile dizisinde bence döktürdü, şov yaptı. Yaptığı tüm dizilerde, tüm filmlerde, tüm projelerde Nejat İşler zaten her zaman şov yaptı. Bu sefer de güzel, temiz kalbiyle şov yaptı. İnşallah ama inşallah birçok ünlümüze bu kapı olur, yol olur. Her videomda bir tane böyle haber konuşuruz diyorum arkadaşlar. Eylem Tok ve Cihan Timur'a geçmek istiyorum. Şimdi konunun tekrar üzerinden geçeceğim. Hepimiz biliyoruz ama bilmeyen bir kişi dahi burada bu caniliği öğrenirse benim cebime kârdır. Eylem Tok arkadaşlar. Eylem Tok'un oğlu Cihan Timur reşit değil ve alkollü bir şekilde saatte 80 kilometre hız yaparak bir kişiyi katletmiş, 4 kişiyi de yaralamıştır. Cihan Timur. Annesi Eylem Tok. Babasının adı neydi? Bülent Toktu. Bülent Cihan Timur'du. Mühim değil. Annesi zaten yapıyor birçok şey. Babası da yapıyor da hani aktif rol oynayan annesi. Cihan Timur bir kişiye katletmiş, 4 kişiyi de yaralamıştır. Sonrasında panik oluyor, annesini arıyor. Annesi geliyor. Kazazedeleri, bakın normal bir insan ne yapar? Hemen acili arar, anladın mı? Hemen arar acili. 112 arar, 155 arar, işte şu kadar kişi yaralı der, şu der, bu der.
hemen çağırır, hemen müdahale, ilk yardım. Değil mi? Normalde böyle olur yani. Hani insanlık bunu gerektirir. Ama annesini arıyor. Arabası bir şey oldu diye bir panik oluyor falan. Annesi geliyor, telefonları topluyor, oğlunu oradan alıyor. Hemen aramasından kaçmaları için zaman kazansın diye. Sonra oğlunu alıyor, bir güzel Mısır'a götürüyor. Oradan da Amerika'ya götürüyor. Oğlunu ülkeden kaçırıyor. Çocuk hadi 17 yaşında, eğitilmemiş. Çünkü her zaman ben şöyle söylerim. Benim düşünceme göre eğitim ailede başlar. Okul eğitimi sadece destekleyebilir bir yere kadar. Okul öğretmek için bence vardır. Ailede elbette ki öğretir ama öncelik olarak ailede eğitimdir, okulda öğretimdir. Okulda eğitim ve öğretim hayatı derler ama eğitimin başladığı yer gene ailedir. Ben bunun düşüncesi içerisindeyim. Armut dibine düşer. Atalar boşuna söylememiş. Hadi sen bu çocuğa bir şey eğitemedin, bir şey öğretemedin. Okey, tamam. Ama bu çok büyük bir durum. Ve bu hareketle sen oğluna bence Cihan Timur'a bu hayatta en büyük kötülüğü yapan kişi Eylem Tok'tur. Yani annesi. Alıyor oğlunu Amerika'ya kadar kaçırıyor. Yani nereye kaçarsan kaç, vicdanından kaçamazsın derler ama hiçbir vicdanları yok. Çıkan fotoğraflarla zaten bunu görmüş olduk. Gülebiliyorsam. Sonra da ABD'de yakalanıyor. Bir kurye görüyor, fotoğrafını falan çekiyor, paylaşılıyor. Sonra da işte Amerika'da olduğu tespit ediliyor. Okula 45.000 dolar yıllık ücreti olan bir okulu gezerken yakalanıyor polisler. Polis kamerasıyla zaten görüntüleri gördük. Ters kelepçeyle yakalanıyor. Hiçbir vicdanı olmadığını zaten gayet hayatlarını normal bir şekilde yapıp okula bakıyor yani. Sen katil olmuşsun, hala geziyorsun, özel okul falan bakıyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun, geziyorsun. Her şey ama her şey çok ilginç. Amerika'da yakalanıyor. Üzerine bir de neydi, krem bilmem ne. Arkadaşlar mahkeme, ABD mahkemesinde sonuçlanmış. Türkiye Cumhuriyeti'ne iadelerine mahkeme karar vermiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz elbette ki. Yakaladıkları ve ülkeye gönderdikleri için lakin. Şimdi bu anne Eylem Tok bu çocuğu yurt dışına kaçırmasa idi, Türkiye Cumhuriyeti'nde serbest kalma ihtimali dahi vardı. Bakın, serbest kalma, orada eğer müdahale edilseydi, bu bir kaza olduğu için elbette alkollü araç kullanmaktan, elbette işte birini yaralamaktan elbette cezalar alacaktı ama serbest kalma ihtimali dahi vardı. Bence şu an artık bu saatten sonra serbest kalma ihtimalleri yakın bir tarihte Cihan'ın da eyleminde yok. Ben böyle düşünüyorum. Hatta Cihan'ın babası arkadaşlar ABD mahkemesine, şimdi Amerika'da bunu şöyle açıklayayım. Amerika'da şey varmış, kefalet olayı varmış. İşte bir evini, bir şeyini, bir mülkünü kefalet gösteriyormuşsun. O sayede serbest kalabiliyormuşsun. Çok teşekkürler, öyle bir şey yapmadılar. Cihan'ın babası 2 milyon dolar kefalet, avukat aracılıklarıyla mahkemeye sunmuşlar. 2 milyon dolarlık Türkiye'de, İstanbul'da bulunan bir evlerini kefalet olarak gösterip Cihan'la Eylül'ün serbest kalması için böyle bir avukatları başvuruda bulunmuş ama mahkeme şükürler olsun ki kabul etmemiş. Hatta bu ölen kişinin ailesi 29 yaşında ya. Vefat eden kişi. Çoluğu çocuğu var adamın 29 yaşında ya. 29 yaşında. Çok genç. Benden küçük. Yani ben 30 yaşındayım. Benden bir yaş küçük. Yani çok genç. Ya inanamıyorum. Bakın, inanamıyorum. Eğer bu anne bu çocuğa bunları yapmasaydı, gerçi böyle bir kadının evladı olmasaydı belki de bu kazayı yapmayacaktı. Yani bakın, anne yazar, baba doktor. Ne fayda? Yani cahilse bir insan istediği kadar okusun, ezberlesin, diploma alsın, okusun, yazsın. Ne fayda? Yani cahilse, kötüyse hiçbir faydası yok. Şükür olsun yakalandı. Türkiye'ye iadesi yapılıyor. En azından ailenin işte bu kaza vefat eden gencin ailesi, işte eşi, annesi, babası, evladı ya da yaralananların aynı şekilde. Yani en azından birazcık içlerine su serpiliyorum. Hatta zaten hani Türkiye'ye iadelerini falan bile istemişler. Çünkü Amerika hapishaneleri Türkiye şartlarına göre çok ama çok daha kötü olduğu için ve muameleler de çok ama çok daha kötü olduğu için, yani orada kalmalarını ailenin istemesi, yani ailelerin çok daha normal yani. Ben olsam ben de aynı şekilde isterim diye düşünüyorum. Allah kimsenin başına vermesin diyorum. Ve arkadaşlar Serenay ve
Cem Yılmaz'a gelmek istiyorum. İddialar cayır cayır. Ortalık yanıyor. Etilerdeki evin önünde yatıp kalkmak istiyorum. Benim gibi milyonların da olduğunu biliyorum, itiraf edin. Arkadaşlar şimdi bazı iddialara göre, şimdi ben Serenay'la Mert Demir'in ilişkisine zaten biliyorsunuz ki en başından beri inanmıyorum. Öyle dedik, böyle dedik, şöyle dedik. Bir iddia çıkıyor. İşte Serenay çok iyi rolünü yapıyor şeklinde. İşte bu tişörtüyle dansını ediyor falan filan ya. Şimdi o gün konserde Serenay kulisin Mert'in yanına gitmiş. Ne haber kanka? İyiyim kanka, senden ne haber şeklinde. Kulislerde dolaşanlar bunlar. Ben dolaşan haberlerin yalancısıyım. İddia bir. İkinci iddia arkadaşlar, bu programın adı neydi? Beyaz Magazin'de çıkan iddiaya göre arkadaşlar, diyorlar ki Serenay ile Cem Yılmaz 3 haftadan beri görüşüyor. Şimdi bak, bu benim kafamı kurcaladı. Serenay bir story atıyor. İşte bu çok güzel bir elbise giymişti ya, göğüs dekolteli. Cem Yılmaz böyle gözlerini açıyor, bir story atıyor. Serenay bir şey atıyor, öbürü başka bir şey atıyor. Serenay'ın profilinde çok eskide Cem Yılmaz'la bir fotoğraf hala silinmemiş duruyor oradan. Yani nasıl söyleyeyim, bence görüşüyorlar ya. Sen ne diyorsun? Aa mı? Hayır ya. Ha, bir kere Serenay zaten bir oyuncu. Şimdi bu Mert'le işte tekleniyor, geliyor böyle bir işte öpüşüyorlar. Öpüşürken falan şeyler çıktı. Abi oyun olabilir. Yani gayet de olabilir. Serenay zaten oyuncu. Mert zaten ünlü oldu. Daha şurada bir yıldır ünlü zaten. Hani böyle gündeme gelmeyi çok çok isteyebilecek bir pozisyonda. Onun yerine bir başka söz o da isterdi. Gayet normal bir şey. Bu arada bunu yadırgamıyorum kesinlikle de. Ben Serenay'la Mert'in ilişkisi bana hiçbir zaman geçmemişti arkadaşlar. Ben Serenay'la Cem'in hala açıkçası inandım yani. Ne yalan söyleyeyim. Hala ben görüştüklerine inandım. Bu neydi? Etiler'deki mi? Levent'teki mi ne? Evin önünde yatabiliriz yani. Çok iyi bir fikir diye düşünüyorum. Ay bilmiyorum ya. Ama dediğim gibi yani ben arkadaşlar yani 3 haftadan beri dediğim gibi, ya ben görüştüklerine açıkçası inandım, ne yalan söyleyeyim canlarım. Bana Serenay çok şey geliyor ya, çok flörtöz geliyor. Ama yani böyle bir o kadar da seksi, yani anlatabiliyor muyum? Hani şey değil yani, yanlış anlamayın, kötü anlamda demiyorum. Ama bana Serenay, bilmiyorum yani, çok beğeniyorum, bayılıyorum. Oyunculuğuna hayranım bakın. Oyunculuğuna falan çok beğeniyorum. Ama bilmiyorum. Ya bu arada ben Serenay'ı en çok, ama en çok bakın Kerem Bürsin'le yakıştırıyordum. Yani Kerem Bürsin'le o kadar yakıştırıyordum ki, bu arada ben Kerem Bürsin hayran. Yalnız ben bütün belki aynı zamanda Kerem Bürsin hayranıyım. Ama bilmiyorum yani, ben hani Kerem Serenay'a çok aşık geliyordu bana. Serenay da Kerem'e çok aşık geliyordu. Ya hani çok yakıştırıyordum onları yan yana falan, bayılıyordum yani. Bilmiyorum. Bir kısa haberim daha. Onur Tuna arkadaşlar saçlarını boyatmış. Şu aşağı bırakıyorum arkadaşlar. Şu sol alt köşeye bırakıyorum. Sağ alt köşeye. Giderken sağda, dönerken solda. Ee, bence e, arkadaşlar bence esmer erkeğe saçlarını sarıya boyatması yasaklanmalı. Şeklinde bir açıklama. Ya gerçekten öyle değil mi ya? Yani esmer erkeğin bence saçlarını sarıya boyatması yasaklanmalı. Bakın, yasaklanmalı. Kuaförler odası tarafından gerçekten yasaklanmalı. Ya bilmiyorum. Kesinlikle, ama kesinlikle. Esmer erkeğin, bak buradan kuaförler odasına, birliğine, derneğine, ne varsa buradan sesleniyorum. Tüm kuaförlere yazı geçin. Bence esmer bir erkeğin saçlarını sarıya boyatması yasaklanmalı. Boyatıyor ise sakalını düzenli olarak, sakal bırakıyorsa sakalını da boyasın o zaman. Kaş da o zaman boyaması lazım. Kirpik de boyaması. Ay bilmiyorum. Ama esmer erkeğin bence saçlarını sarıya boyatması yasaklanmalı.
Kesinlikle ama kesinlikle acil bir durum toplantısıyla bence bunu buradan el birliğiyle başarabiliriz diyorum. Başka atladığım bir konu var mı? Var mı? Var mı? Hadise dijital platformda bir dizi yapacakmış arkadaşlar. Başrolü kim? İlhan Şen'le oynayacak. 8 bölümlük bir proje olacakmış. Hadise ne alaka? Hadise ile İlhan Şen'in ne alaka? Hadi diyeceğim yanına böyle bir iyi bir oyuncu gelse. İyi oyuncuların hepsi bence başrolde Hadise'yle birlikte oynamaz. Tamam İlhan Şen de eminim iyi bir oyuncudur ama hani şimdi çok ünlü. Hani şimdi ünlü var, az ünlü var, orta ünlü var, çok ünlü var. Yani hani çok ünlü oynamaz zaten. İlhan Şen bence orta ünlü, orta ve az ünlü. Bilmiyorum. Yani ben işin tutacağını düşünmüyorum. Çok da saçma buldum. Hadiseyi çok severdim. Biliyorsunuz ki o da bende Mimliler listesinde. Arkadaşlar bu arada benim bir kara listem var. Bakın aslında şunu şöyle açıklayabilirim. Ben eskiden hani sanatçı ayrıdır. Hani ben eskiden sanatçı ayrıdır. Hani o özel hayatıyla yargılamazdım yani. Hani onunla olmuş, bununla olmuş, ayrılmış, barışmış, onu yapmış, bunu yapmış. Ben sanatını çok seviyorum. O onun tercihi ve özel hayatı derdim. Ama benim bu düşüncem yanlışmış. Bugün geldiğim noktada olduğum insan, olduğum kadınla böyle düşündüğüm zaman bunu çok yanlış bulmaya başladım. Hadise'nin Ebru Gündeş olayından sonra Hadise bende bitti. Yıldız Tilbe'nin o açıklama, hayvan açıklaması mesela bitti. Neden? Çünkü gerçekten sanatçı topluma aynı olması gerekiyor. Bir yerde. Hepsinin bir ismi var ve hepsi kitleleri kendine çevirebiliyor ve bu kitleleri peşinden sürükleyebiliyor. Yaptığı açıklamalarla, içerisinde bulunduğu projelerle. Hatta Demet Evgar ya Bahar dizisinde oynadı. Gerçekten bir fulya oldu. Müge Anlı yaptığı programla peşine milyonlarca kadın peşinden sürükleyebilir aldığı kararlarla. Yani herkes yani bu şekilde çok fazla kişi var. Yani içerisinde bulunduğu projelerle de aynı şekilde yaşadığı hayatla da örnek olması gerekiyor kardeşim. Yaptığı açıklamalar da çok önemlidir. Hadise yaptığı yani neyse yaptığı hareketle benim kara listeme girmiştir. Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla istediği kadar iyi şarkıları olabilir. Benim kara listeme girmiştir. O sebepten dolayı Hadise'nin yani ayrıca hadi o Yıldız Tilbe kadar demeyeyim, hadi o Yıldız Tilbe'ninki bence şeye giriyor, katledilme olayına girdiği için Hadise ile ilgili bir cümle kurabilirim. Hadise sahneyi dolduran, sesi de iyi olan, sahnede çok iyi noktalara gelmiş ve daha da iyi yerlere gelebilecek potansiyelde de aynı şekilde olan bir kadın. Oyunculuğa ben pek okey olamadım. Çok iyi oyuncu olduğunu falan böyle yani iyi oynayabileceğini düşünmüş gibi böyle bir projeyi kabul etmiş. Bilmiyorum, bakacağız, göreceğiz ama ben izleneceğini tutacağını düşünmüyorum. Romantik komedi olacakmış. İnşallah güzel olur diyorum canlarım. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu birazcık uzattım. Çok da yorum yaptım. Güzel iyi konularımız da vardı. Benim de böyle dolu olduğum konular vardı. O sebepten dolayı şöyle bakayım. Ay arkadaşlar bugün makyajımı çok beğendim. Videoda ne kadar belli oluyor bilemiyorum ama makyajımı bilmiyorum. Bugün çok beğendim. Sizleri çok seviyorum canlarım. Bugünlük benden bu kadar. Sizi çok öpüyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Aldığınız duyumlar, gördüğünüz haberler, yorumlamamı istediğiniz konular varsa eğer lütfen bana yazın. Instagram'dan yazabilirsiniz. Burada yorumlara yazabilirsiniz. Instagram hesabımda şöyle sol alt köşeye bırakıyorum. Oradan da beni lütfen takip edin. Oradan da lütfen bana mesaj atın. Mesajlara elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.